Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, kanalımdan ve mutfağımdan hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Bugün sizlere görüp görebileceğiniz en muhteşem tuzlu kurabiye tarifiyle geldim. Bizim bağımlısı olduğumuz, sürekli yaptığım, evimden eksik etmediğim bir tuzlu kurabiye tarifi. Hem görüntüsü hem lezzetiyle gerçekten şahane. Evet, hemen tarife geçiyorum. 125 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta akı, sarısını üzeri için ayıralım. 1 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı mahlep, aroma için kullanmanızı tavsiye ederim. 1 yemek kaşığı çörek otu ve 1 çay kaşığı tuzu da ilave ettikten sonra kurabiye malzemelerimi şöyle bir karıştırıyorum. Yine her zaman olduğu gibi tarifte kullanmış olduğum tüm malzemeleri açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Detaylı bir şekilde oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Hamurumuza yavaş yavaş un ilave ederek yoğurmaya başlayalım. Gerçekten ağızda dağılan kıvamıyla, görüntüsüyle şimdiye kadar yaptığınız en iyi tuzlu kurabiye tariflerinden bir tanesi olacak. Toplamda 2,5 su bardağı kadar un yeterli olacaktır. Yine söylemiş olduğum gibi unu kontrollü ve yavaş eklemenizde fayda var. Kıvamı videodaki gibi olacak arkadaşlar. Bu şekilde yumuşak, pürüzsüz, ele yapışmayan bir hamur elde edelim. Hamurumuz hazır. Artık şekil vermek için tezgaha hamurumu alıyorum ve hamuru 3 parçaya bölüyorum arkadaşlar. Ben parça parça şekil vereceğim. Direkt olarak da yağlı kağıt arasında açarak şekil verebilirsiniz. Bu kurabiye tarifinden fırsat buldukça bol bol yaparak buzluğuma kaldırıyorum ve ani misafirler için dilediğim zaman çıkartarak oda ısısında çözüldüğünde aynı tazelikte ve aynı lezzette tüketiyoruz arkadaşlar. Evet, şöyle merdane yardımıyla hafifçe açtıktan sonra kenar kısımlarından kesiyorum ve hamuruma bir kare form veriyorum. Oluşan kare hamurumuzu tekrar dilimleyerek minik kareler halinde şekillendirelim. Bu kurabiye hamuruna dilediğiniz şekli verebilirsiniz ama ben tuzlu kurabiyede bu şekli çok seviyorum. Tek lokmalık gerçekten şahane oluyor. Böyle minik minik kareler hazırlayarak yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizelim. Hamurların tamamını aynı şekilde hazırlıyorum. Oldukça da bereketli bir kurabiye tarifi arkadaşlar. Azıcık malzeme ile bir tepsi dolusu kurabiye elde ediyoruz. Tarifte çok fazla kabartma tozu kullanmadığımız için çok fazla kabarıp yayılmayacaklar. Bu yüzden tepsiye birbirlerine yakın olacak şekilde dizmenizde hiçbir sıkıntı yoktur. Evet, üzerinde kullanmak üzere kavrulmuş susam, çiğ susam ve mavi haşhaş kullanıyorum. Ve üzerine sürmek için 1 adet ayırmış olduğum yumurta sarısının üzerine 1 tatlı kaşığı süt ekledim ve ikisini beraber karıştırdım. Kurabiyelerin üzerine bir fırça yardımıyla yumurta sarılı karışımdan sürüyorum. Üzerlerini tamamen susamlar ve mavi haşhaşla kaplıyorum. Üzeri için dilediğiniz malzemeyi seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben birkaç çeşit örnek olması amacıyla sizlere tüm yöntemi göstereceğim. Gerçekten hepsi de çok lezzetli oluyor. Sizlere bu kurabiye tarifini ısrarla tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Evinizin favori tuzlu kurabiye tariflerinden bir tanesi olacak. Ve kurabiyelerin bazılarının üzerini de sade bir şekilde bırakıyorum. Yumurta sarısı sürdükten sonra üzerinden çatalla geçiyorum ve bu şekilde bırakıyorum. Şu görüntüye bakar mısınız? Gerçekten sanki pastanede yapılmışçasına muhteşem bir kurabiye oldu. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar 20-25 dakika arası pişirelim. Görenlerin, tadanların hazır zannedeceği gerçekten şahane bir tuzlu kurabiye arkadaşlar. Evet, kurabiyelerimiz piştiler bile. Hemen sizler için sunum aşamasına geçerek iç dokusunu, ağızda dağılan kıvamını da detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım.
Bu kurabiye tarifini sizler de mutlaka deneyin diyorum. Videomun yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyorum. Umarım tarifimden keyif almışsınızdır. Deneyecek olan arkadaşlarımın şimdiden ellerine sağlık. Güzel tariflerde buluşabilmek dileğiyle inşallah. Afiyetle kalın, hoşça kalın.